Şimdi yedikçe ne yediğini öğrenmeye başladı çocuklar. Zaten önden bir çorba var her yemekte mutlaka. Yazın soğuk çorba, kışın sıcak çorba. Oradan bir likiti de almış oluyor önden. Dolayısıyla da şimdi böyle yemekle sıvı tüketmeyince doyarak kalkma var. Gerçekten çiğneme var. Çünkü suyla çiğnemiyorsun. Ve lezzet var. Çok doğru bir tespit. Benim de gebeler hep söylediğim şey şu. Bilimsel karşılığını söyleyeceğim sizlere. Lütfen. Leptin dediğimiz bir hormon var. Tamam. Aslında 2 tane var açlığı dengeleyen. Bir tanesi grelin, bir tanesi leptin. Grelin şu. Ceyda çok acıktın, Ceyda yemek yemelisin, hadi sofraya otur, hadi sofraya otur diyen size. Bunu nasıl öteliyoruz? İşte onun da formülü su. Evet. Hemen büyük bir bardak su içiyorsun. Sizi yemeğe kadar en azından 1-1,5 saat öteletiyor. Evet. Veyahut da arada atıştırdığımız ufak atıştırmalıklar. Ama leptin hormonu çok önemli. Leptin hormonun da özelliği şu. Bir lokmayı ağzınıza ne kadar çok çevirirseniz, çok affedersiniz böyle lapa hale getirirseniz diltat tomurcuklarından beyninize sinyal gidiyor. 40 kere çiğnemek lazımmış da ben 26'da İşte bitiyorum. o İngilizler gibi oluyor. Ben de 20'de yapabiliyorum. 26 Ondan sonra benim hani skorum. böyle yaptıkça da karşındakine de sanki ayıp oluyor böyle gibi. Sürekli çiğnedim. Konuşmuyorsun sürekli. Evet doğru. 40 kere mümkün değil 26'da kesiliyorum. Ben ona göre iyimsiz. Ben 20'de kesiyorum. Ama çok faydasını gördüm. Ciddi anlamda 4-5 kilo verdim sadece bu alışkanlığı edinerek. Hamilelere de hep bunu söylüyorum. Ya beynin o sinyali göndermelisin. Artık doydun, sofradan kalkabilirsin demelisin. Dediğiniz gibi suyu hemen içince veyahut da çayı içince diltat tomurcuklar o mesajı almakta gecikiyor. Daha tam doyuma ulaşamıyor yani. Ağız da anlamıyor ki bir şey mi yedim? Evet. Bir dakika sıvıyla bir şey iteledi benim mideyi ama ne oldu diyor yani. Evet, Böyle bir sürekli, şaşkınlık. sürekli bir döngüye giriyor. Tabii. Yani aslında sizi desteklemek için söylüyorum. Yani aslında yemek 4 kaşık, 5 kaşıkta bitmesi gerekir. Çünkü tad alma, keyif alma ve bu 4 kaşık civarında. Çünkü dil sensörleriniz onu beynine göndermesi, lezzetini ama onun arkası hep tekrara girmeye başlıyor. Tabii. Yani onu insan iradesiyle diyeyim artık eğer kesebilirse hem daha az yemiş olacak hem de Doğru. şey yapacak. Burada özür dilerim. Emre Bey'e şunu soracağım. Hamilelikteki bu aşerme ve sonsuz kilo alımı o zaman nasıl? Sonsuz kilo alımı demek. Sonsuz ya. Çünkü şöyle bir şey, hamilesin ye ya şimdi yiyeceksin. Ne zaman yiyeceksin? Ye çocuğa gidiyor yarası. Evet, doğru. Bunları bir açıklar mısınız bir doktor olarak? Şimdi şöyle, kesinlikle kaju kadar bir bebeğin 2 kat beslenmenizi gerektirecek bir ihtiyacı yok. Doğru. Hadi ileriki dönemlerde limon kadar diyelim. O yüzden ben ilk 3'e özellikle çok dikkat etmelerini istiyorum. Kontrollü kilo almak da aslında bir diyet şekli. Aşermenin de bilimsel prensibi şu, mantığı şu. Östrojen hormonu hamilenin ilk başından itibaren standart seviyesinin 30-40 katına çıkıyor. Hayal edebiliyor musunuz? 30-40 katı olan bir hormon. Fena. Peki bu Bütün sistemi ele geçirir. aynen Güç bende artık. Aynen Bizim öyle. Hilmem vardı ya küçükken. Güç bende artık. aynen. Yani şöyle düşünün, işte bütün o tad alma durumları, işte aşerme, bir anda gece saat 10'da burnuna karpuz kokusu gelebiliyor. Gelir. Ve gerçekten geldi hocam diyor. Aa, Ve kıyamam. televizyonda bir şey görüyor, bir anda tetikleniyor ondan Oy. sonra. Ve işte maalesef bazen de işte iğrenme gibi oluyor. Tabii, işte o tiksinti yemek oluyor. kokusunu sevmiyor. Mide İşte bulantısı yapıyor. aynen öyle. Bunun bilimsel temeli bu. Ama bir de maalesef yine benim kitabımda da belirttiğim gibi toplumumuzda bir sekonder kazanç olarak kullanma var. Kadına eşi yeterince değer vermemiş, annesi değer vermemiş, kayınvalidesi değer vermemiş. İşte bütün ev işlerini hep o yapmış hamile olana kadar ama hamile olunca diyor ki ya midem bulanıyor, yemeğe girmesem olur mutfağa. Ben bugün yemek yapmayabilirim. Tabii. Bulanıyor. Şimdi bakıyoruz bütün test verileri hepsi iyi, hiçbir sıkıntı yok ama o problemi bir türlü çözemiyoruz. Hastaneye geliyor, serum veriyoruz, 1-2 sefer düzeliyor, sonra tekrar gidiyor. Daha sonra karşıma alıyorum, konuşuyorum. Ya diyorum senin bir evini anlatsana, ne var evde, nasıl oluyor, bir gününü anlat, nasıl başlıyor bu bulantı diye. Ceyda Hanım, akşama kadar bir şey yok. Ama akşam o yemek yapma vakti gelince ondan sonra bir anda mide bulanıyor. O yağı koyup soğanı koyup kavurmaya başlayınca şefim hemen bir anda Tetikliyor. evet midem bulanıyor diyor. Veyahut da çok enteresan başımdan geçen bir şey. Bütün bu yemekleri de araştırdık. Orada da herhangi bir sıkıntı yok. Daha sonra aklıma geldi. Kimle oturuyorsun dedim. Kayınvalidemle dedi. Aslında kız sinyal veriyor. Diyor ki eşine beni bu evden taşı. Evet. Ve hamilelik de gerçekten
o an için kullanabileceği, sekonder kazanç olarak kullanabileceği bir nokta. Burada iyi ve hissetmiyor. taşıyor. İşte maalesef o da işte bizim toplumumuzun dinamiği. İşte Evet. bir de böyle bir durumu var aslında o Evet. bulantıların, aşerme kısmının. Görülmek maalesef. ve duyulmak isteği Kesinlikle. hamilelikle Ben bulantı varım olarak diyebildiği en görünebilir. önemli hayatındaki an o. Kitabınızda Acıktım Anne diye bir bölüm var. Tabii ki en çok kullanılan kelime 2 canlısın 2 kat yemelisin. Yok öyle bir şey, sakın yemeyin, öyle bir dünya yok. Sonra doğurduktan sonra o kilolar size öyle bir yapışıp kalıyor ki yıllar uğraşıyorsunuz. Gerçekten çok zor. Ben şurada bir şey söylemek istiyorum konuyla ilgili. Şimdi hamilelikten sonra, çocuk doğduktan sonra beslenme başlıyor. Annelerimiz hemen organik pazarda havuç aramalar, şey arama falan filan. Orada bir geri kaldığımız bir nokta daha var. O da organik pazarlarımız. Yani orta ölçekli bir Avrupa şehrinde 200 binlik, 150 binlikte en azından 8-10'a yakın organik pazar Tabii. bulunuyor. Ama 18 milyonluk şehrimize baktığımız zaman 2 tane belki var. Bir Feriköy'de bir de karşı tarafta. Ve bu beni üzüyor, şahsen üzüyor. Taksim'e doğru giderken de bir tane vardı. Bir tek mahalle böyle organik pazar. Şimdi baktığımız zaman hani 20 milyonluk bir şehirde yani 2 tane organik, hatta o da sorgulanıyor, bu değil mi? Hani buradan yola çıkarak belki bu organik tarıma özellikle devletimiz tarafından belki bir destek verilebilir. Çünkü çok büyük bir pazar. Yaklaşık geçen yıl 120-125 milyar dolarlık bir ihracat yapmışlar. Bu bizim ülkemizin ekonomisi için de iyi. Çok. Ben bunu da söylemek istedim. Yani birazcık daha orayı itmemiz gerekebilir. Güçlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Can, ilerleyen dakikalarda programın sonuna gelirken senden bir tane meze tarifi isteyeceğim. Herkesin evde yapabildiği değişik bir meze. Evet. Onu düşünmeye başla. 2 tane de soru soracağım ama Emre Bey'e döneceğim. Tabii. Çünkü hayatımda ilk kez duyduğum bir şey soracağım size. Mikrokimerizm. Bebeğin hücrelerinin annede kalması. Bu ne demek? Bu Hayatımda mucizevi, ilk kez duyuyorum. mucizevi bir şey. Aslında antik Yunan'a dayanıyor. Orada kimere diye bir canlı var, yaratık var. Görmüşsünüzdür, başı aslan şeklinde, sırtı keçi, kuyruk kısmında yılan. Tamam. Aslında bir canlıda 3 tane genetik doku taşıyor. İşte hamilelikte de böyle bir durum var. Fetal mikrokimerizm veyahut da maternal mikrokimerizm dediğimiz. Doğuyorsunuz, bebek doğuyor. Düşünün, oğlunuz size mucizevi olarak kendi hücrelerini aslında armağan ediyor, DNA'larını. Ve ben ona vermiyor muyum DNA'yı? Siz de ona veriyorsunuz. O da bana mı ama veriyor? Ama asıl onunkiler daha kalıcı oluyor. Ondan sonra bilimsel çalışmalar bunu göstermiş. 2012 yılında yayınlanan bir çalışma var. 59 tane kadını, 80 yaşında ölmüş olan kadını araştırıyorlar. Ve bunların 37 tanesinde erkek çocuklarına ait DNA'lar bulunuyor. Y kromozomlu DNA'lar bulunuyor. Ben de şimdi oğlumun DNA'sı mı var? Çok romantik, çok hoşuma gitti. İşte o yüzden her kızımın erkek zaten belki, var da oğlumun da olmasın. Erkek annesine aşık belki de o yüzden. Şimdi bunun avantajı ne peki? Sizde en ufak bir problem oluştuğu zaman özellikle kalp ve beyin kısmında hemen o hücreler sinyal alıyor, alert duruma geçiyor ve o alana hücum ediyor. O kalp hasarını tamir ediyor, beyin hasarını tamir etmeye başlıyor. Mükemmel bir şey. Aynen öyle. Siz ona nasıl can verdiyseniz ne kıymetli. Aslında onu ödüyor, vefasını ödüyor gibi bir şey size. Çok romantikmiş. Bazen de işte olumsuz yanı var. O da otoimmün hastalıklar. Şimdi vücut onu biraz yabancı bir hücre gibi algıladığı için ona karşı bir savaş veriyor. Genelde tiroid rahatsızlıkların hep böyle aileden aileye, anneden kıza geçmesi sebebi biraz da o aslında. İşte tiroid buna bir örnek. Ama her hamile kalan kadın doğurduğu çocuğun DNA'sını taşımaya devam ediyor. Ve uzun yıllar. Yani 45 yıl, 50 yıl taşıyor. Yani mucizevi bir şey. Peki size de son olarak Can'a sorduktan sonra döndüğümde şunu sormak isterim. Hani toparlayabilmek adına. Hamile olduğunu öğrenen ve hamilelik süreci yaşayanlara böyle hayatlarını kurtaracak birkaç tane can alıcı cümle isteyeceğim sizden. Ama meze tarifi önce. Geldi mi aklına? Yoksa öbür soruyu soracağım. Öbür soruyu. Tek bir Türk yemeğiyle dünyaya açılacak olsan hangisini seçerdin? Bu editörümün sorusu. Öyle mi? O zaman onu da mı düşüneceğim? Hocam daha sonra birkaç tane var. Birkaç tane var. Evet belki. Tamam. İki soruyu da düşün, senle kapatacağım. Tamam peki. Hocam sizde söz. Evet. O zaman şöyle ben söyleyeyim. O zaman şeyi söyleyeyim, gebeleri söyleyeyim. Bir tane de kadınlar için bir tavsiye vereyim müsaade ederseniz, olur mu? Ne demek? Şimdi hamileler için söylediğimiz şey şu. Bunun tamamen fizyolojik bir süreç olduğunu unutmasınlar.
patolojik bir süreç değil, hastalık değil. Hamilelik aslında bir doğal akış. İçinde bir mucizeye can veriyor, evet. Ama yaşadığı birçok bulguyu hastalıkmış gibi algılarsa hamilelik gerçekten çekilmez bir hale geliyor. Doğru. Biz hep şunu istiyoruz, eğlenceli hamilelik dememizin de sebebi şu. Yani her anın tadını çıkarsın. Bir daha geri dönüşün olmadığını bilsin. Ben diyorum ki hatıralar biriktir. Her hafta beyaz bir tişört, onsa bir kotla duvarın önünde fotoğraf çek. Göbüşünün büyüdüğünü 40 hafta boyunca kaydet ve daha sonrasında en sonunda da bebeğinle bir fotoğraf çek. Böyle mutlu geçir. İşte bizim de üzerimize düşen şey şu. Yaşayacağı bazı şeyleri önden söyleyerek ona, ya bunların sıkıntılı olmadığını göstermek. Aslında yol üzerinde yaşayabileceği, çıkabileceği problemleri anlatıyoruz. Gideceğimiz durakları söylüyoruz. Yaptığımız şey şu, hamileyi yola aşık etmek. Yoldan korkutmamak. Evet. İstediğimiz bu. En ihtiyaç bu değil mi? Evet. Kadınlara Şimdi bir şey kadınlar için de o söyleyecektiniz. zaman şunu söyleyeyim. Bir kadının kendine hediye edebileceği en güzel iki şey var bence bir kadın doğumcu gözüyle. Özellikle 50 yaş üzerinde diyelim. Ah, beni ilgilendiren kısmı Bir geldi. tanesi- Açın sesini televizyonları. Bir tanesi osteoporoz, kemik erimesi, diğeri de idrar kaçırması. Pazara giderken, Evden eğilip kalkarken, çıkmıyorlar ya. bravo, spora giderken hep kafasında o kaygıyı yaşıyorsa artık bizim için o bir problem olmuştur. Evet. Bir tedavi edilmesi gereken duruma dönüşmüştür. Müsaadenizle çok kısa bir Kegel egzersizinden bahsedeyim. Lütfen. Yani çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çok da yararlanacaklar. Şimdi Kegel egzersizimiz şu. Egzersiz deyince çok terleyeceğimiz bir şey gibi düşünmeyin. Oturduğumuz yerden yapıyoruz. Sanki pelvik taban kaslarımızı bir hamak gibi düşünelim. Bu hamağın altına bir ip bağladık ve ucunda da yarım litrelik bir su şişesi var. Ve o yerde duruyor. Pelvik taban Sıkıyorsunuz. kaslarımızı sıkarak onu yarım santim, 1 santim yukarıdan havaya kaldırdığımızı hayal Hayal edeceğiz. ediyoruz. Aynen öyle. O sırada yalnız kalça kaslarımız oynamayacak. Bunu 1-2 ay içerisinde yaptıktan sonra bu şikayetlerin çoğunun geçtiğini görecekler. Bu bence çok büyük, yani en ucuz yapılabilecek tedavi yöntemlerinden bir tanesi kadınlar için. Muhteşem. Diğeri de osteoporoz. Bu da dikkatten kaçan bir mevzu. Hep duymuşsunuzdur, ileri yaşlarda ayağa takıldı, işte teyzem kırdı bacağını diye. Tabii. Normal bir insanın ayağa takılarak bir yerini kıramaz. Ama işte burada kemiklerin içi dışarıdan çok sağlam görünse bile şefim, içerisi dantel gibi oluyor. Tabii. Böyle içerisi erimiş oluyor. İşte bu da patolojik kırıklara sebep oluyor. Tam böyle hayatın tadını çıkaracağınız, gezeceğiniz dönemlerde eve mahkum oluyorsunuz. Bunun için de ciddi anlamda kalsiyum, magnezyum ve D vitamini alımı çok önemli. Onlara dikkat etmeniz. Bir de egzersiz. Kendi vücut ağırlığınıza yapacağınız egzersizler ileriki yaşlarda sizi ciddi anlamda rahatlatacaktır. Çok teşekkürler. Meze tarifi. Yok mezeyi vermeyeyim de Verme. şu şeyi söyleyeyim. Söyle. Şimdi ben de değişik şeyler yapıyorum. En son işte hani hem yurdumuza, ülkemize hem de üreticiye en son mısır dondurması yapmıştım. Mısır dondurması. Mısırdan evet çok da lezzetli oldu. Şimdi soruya geleyim ben. Yani değişik şeyler yapıyoruz ama Türkiye'yi yurt dışına götürüp orada bana göre döner. Örneğin ben Almanya'da da çok kaldım ve çalıştım. Almanya'daki döner üretimi yani satışı bütün o diğer marka Amerikalı markalar hamburgerlerin hepsinin toplamından çok daha fazla. Mesela bir ülke için söylüyorum. Biz bunu bir türlü alıp da Gibi, fast zincir food gibi. gibi bir zincir gibi bir türlü tutturamadık. Ve o kadar çok seviliyor ve yeniliyor ki çok basit olmasına rağmen. Çünkü her yemek bir bayrak. O Tabii. ülkenin bayrağı. Tabii. Hangi ülkeye giderseniz gidin bir bayrak olarak düşünün onu, bir elçi olarak. Bence döner bir şekilde formülize edip de mi bir franchise grubuyla mı bir marka adı altında mı girmeli? Çok iyi fikirmiş. Bence Haklısın. her yere girip ve uygun ücretli isteyene oturup yemek yiyebiliyorsunuz ama her yere girebilen bence Türk yemeklerinden bir tanesi diye Katılıyorum, düşünüyorum. altına imza atıyorum bir Bursalı olarak. O yüzden efendim programımızı dönerle sonlandırıp sağlığımız için yapacağımız hareketleri de öğrendiğimize göre kendimize iyi bakmak dışında yapacağımız hiçbir şey yok. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.